Bugün sizlerle hayatınızı kökten değiştirebilecek bir konuyu konuşacağız. Bu videoda bilinçaltınızdaki eski zararlı kodları temizlemek için uygulayabileceğiniz 3 derin ama son derece sade ve etkili çalışmayı adım adım paylaşacağım. Bu yöntemler bilimsel temellere dayanıyor ve binlerce insanın hayatında dönüşüm yaratmış. Merhaba arkadaşlar, ben Seda, hoş geldiniz. Sizin de hayatınızda tekrar eden hayal kırıklıkları, kayıplar, ilişkiler varsa, aynı döngüyü tekrar yaşıyorsanız, bilinçaltınız sizi gizlice, siz fark etmeden aynı yöne yönlendiriyor demektir. Öncelikle sizden bir ricam olacak. Videoyu beğenip yorum yaparak kanalıma abone olarak YouTube algoritması için bana destek olun. Bu beni gerçekten çok sevindirir. Bilinçaltındaki eski kodları temizlemek için hazır mısınız? O zaman başlayalım. Çünkü bilinçaltınızı temizlemek özgür bir hayata açılan kapıdır. Bilinçaltı nedir? Neden temizlenmeli? Bilinçaltı zihnimizin en gizemli ve en güçlü kısmı ve bir otomatik pilot gibidir. Kararlarımızın, davranışlarımızın ve hatta duygularımızın %90'ı bu otomatik pilot tarafından yönetiliyor. Neden mi? Çünkü çocukluktan itibaren öğrendiğimiz inançlar, yaşadığımız acılar, travmalar ve korkular, edindiğimiz deneyimler burada depolanıyor. Tıpkı bir bilgisayar hard diskinde saklanan eski dosyalar gibi. Ve bu eski kayıtlar bizi sabote ediyor. Örneğin çocukken başarısız olursan sevilmezsin diye bir inanç edindiyseniz, yetişkinlikte bu inanç sizi harekete geçmekten alıkoyabilir. Değersizlik hissi, yetersizlik duygusu veya terk edilme korkusu gibi kalıplar hayatımıza gizlice yön veriyor. İlişkilerde yanlış partnerler seçiyoruz, iş fırsatlarını kaçırıyoruz veya sağlığımızı ihmal ediyoruz. Ama güzel haber şu, bilinçaltı değişebilir. Evet, tıpkı bir yazılım güncellemesi gibi. Bilim insanları nöroplastisite sayesinde beynimizin yeniden yapılandırılabileceğini kanıtladı. Bu videodaki küçük egzersizlerle bile eski kayıtları silip yeni, olumlu olanları yerleştirebilirsiniz. Düzenli uyguladığınızda hayatınızda gerçek bir dönüşüm göreceksiniz. Daha fazla özgüven, daha sağlıklı ilişkiler ve daha az stres. Şimdi asıl kısma geliyoruz. Bilinçaltınızı temizlemek için 3 etkili çalışma. Her birini detaylı anlatacağım, örnekler vereceğim ve nasıl uygulayacağınızı adım adım göstereceğim. Unutmayın, bu çalışmalar meditasyon, psikoloji ve nörobilimden esinlenerek hazırlanmış. Düzenli yapın, farkı hissedin. İşte adım adım bilinçaltı temizliği. Birinci çalışma, kök inancı bul, neden zinciri. Bu ilk çalışma sorunlarınızın köküne inmek için tasarlandı. Kendinize sürekli tekrarlayan bir sorunu, hayatınızdaki bir problemi belirleyin. Örneğin, sürekli erteliyorum ve harekete geçemiyorum. Bu sorunun altındaki nedeni bulmak için kendinize defalarca neden diye sorun. Neden erteliyorum ve harekete geçemiyorum? Cevap, başarısız olmaktan korkuyorum. Sonra devam edin. Peki, başarısız olursam ne olur? Cevap, insanlar benimle dalga geçer veya beni terk eder. Bir adım daha. O zaman ne hissedersin? Cevap, yalnız ve değersiz hissederim. O zaman bu benim için ne anlama gelir? Demek ki yeterince iyi değilim. Ve son olarak, bu his nereden geliyor? Cevap, çocukluğumda yeterince iyi olmadığım için eleştirilmekten. Bu zincirleme soru tekniği sizi içindeki kök inanca, örneğin yeterince iyi değilime götürür. Korkuyu veya inancı bulduğunuz an
ona ışık tutuyorsunuz. Bu temizlik için ilk ve en kritik adım. Çünkü görünmeyen şeyler bizi yönetir. Bu yöntemi her gün bir problem için uygulayın. Bir deftere yazın ki ilerlemenizi takip edin. Zamanla bu inançların gücünü kaybettiğini göreceksiniz. İkinci çalışma tersine olumlama yazma tekniği. Bulduğunuz kök inancı dönüştürmek için önce inancın tersini yazın. Bu bir olumlama cümlesi şeklinde olsun. Örneğin yeterince iyi değilim inancı için ben olduğum halimle yeterliyim ve değerim var. Ama dikkat! Bunu sadece yazmak yetmez. Hissetmek ve içselleştirmek gerekir. Her sabah veya akşam aynanın karşısına geçin. Gözlerinizin içine bakarak bu cümleyi yüksek sesle 5-10 kez tekrar edin. Neden yüksek sesle? Çünkü ses titreşim yaratır ve bilinçaltına daha derin nüfuz eder. Duyarak söyleyin, hissedin, sanki zaten doğruymuş gibi. Eğer direnç hissederseniz ki normaldir, bunu not alın ve devam edin. Başka bir örnek de şöyle. Eğer kök inancınız para bana gelmez ise olumlamanız zenginlik ve bolluk hayatıma kolayca akar olsun. Bu yöntemi 21 gün boyunca uygulayın. Bilim alışkanlıkların bu sürede yerleştiğini söylüyor. Sonuç, bilinçaltı tekrar yoluyla yeniden programlanır. Davranışlarınız değişir ve hayatınız olumlu yönde evrilir. Bu nedenle bu yeni ve olumlu inancı duyarak, görerek ve hissederek pekiştirmek çok önemlidir. Üçüncü çalışma kayıt silme cümlesi, bilinçaltına emir verme. Bu son çalışma eski kayıtları silmek için güçlü bir emir cümlesi ile zihinsel bir boşaltım ve yenilenme süreci başlatır. Rahat bir pozisyonda oturun, gözlerinizi kapatın. Derin nefes alın. Burundan 4 saniye alıp ağzınızdan 6 saniye verin. Zihninizi sakinleştirip rahatladığınızı hissedince şu cümleyi içtenlikle 3 kez tekrar edin. Artık bana hizmet etmeyen tüm eski inançlar, travmalar ve kayıtları bırakıyorum. Yeni, olumlu inançlarımın kök salmasına izin veriyorum. Ben özgürüm ve tamam. İkinci kez. Artık bana hizmet etmeyen tüm eski inançlar, travmalar ve kayıtları bırakıyorum. Yeni, olumlu inançlarımın kök salmasına izin veriyorum. Ben özgürüm ve tamam. Artık bana hizmet etmeyen tüm eski inançlar, travmalar ve kayıtları bırakıyorum. Yeni, olumlu inançlarımın kök salmasına izin veriyorum. Ben özgürüm ve tamam. Bu cümle zihinsel bir boşaltım başlatır. Tıpkı bilgisayarınızdaki çöp kutusunu boşaltmak gibi bilinçaltınıza artık işlevsel olmayan eski kalıpları bırakma ve yerine yeni, destekleyici inançları yerleştirme komutu verir. Her akşam yatmadan düzenli tekrarda bilinçaltınız temizlenir ve yeni alan açılır. Bunu meditasyon müziğiyle birleştirin veya görselleştirin. Eski kayıtları siyah duman gibi dışarı attığınızı hayal edin. Bu şekilde daha etkili olacak. Bu çalışma hipnoterapi tekniklerinden esinlenilmiş ve birçok kişide anksiyete azalması, daha iyi uyku gibi faydalar sağlamış. Deneyin, farkı göreceksiniz. Bilinçaltı dönüşümü sabır ve tutarlılık gerektiren bir süreçtir. Bu 3 çalışmadan birini bile her gün düzenli olarak uygulamak, birkaç hafta içinde kendinizi daha özgür, daha net ve yaşamanız üzerinde daha kontrol sahibi hissetmenizi sağlayabilir. Peki sizin hayatınızda fark ettiğiniz
tekrarlayan bir kalıp ya da döngü var mı? Yorumlarda bizimle paylaş. Bu dönüşüm yolculuğuna birlikte devam edelim. Unutmayın, gerçek dönüşüm içeriden başlar.